Yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Sorun cevaplayalım. Hem sohbet edelim. Bugün zaten doğal olarak yasak var. Yasağı da sohbet ederek geçirelim. Şimdi özelden bana yazan arkadaşlar, bundan sonra yazacak olan da arkadaşlar, fake hesaplarla değil, kendi kullandığınız Instagram hesaplarıyla bana yazın veya örnek vereyim Facebook olur. Daha çok Instagram'dan görüşelim. Instagram daha güzel. Arkadaşlar sorularınız varsa sorularınızı alalım. Ben de cevaplayayım. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam güzel kardeşim. Berat Hakkaya. Tabi bizi kardeşler yalnız bıraktı. Birçok kardeşimiz vardı. Abi diyorlardı. İşte Erdal abim sen bir tanesin. İşte Erdal abi sen kralsın diyen birçok kardeşimiz vardı. Dostumuz vardı. Tabi onlar doğal olarak bizi emekliye ayırdılar. Onun yerine yeni kardeşlerimiz oldu. Kardeşlerimiz öncesinde bir şehirle sınırlıydı. Şimdi 81 ilde kardeşimiz olacak inşallah zaman ilerledikçe. Tabi bir kez daha şu bir gerçek. Her zaman bir yerlerden bir çıkış yolu bulup o yoldan hayatımız boyunca devam etmek zorundayız. Mücadeleyi bırakmamak zorundayız. Bırakmadığımız zaman gerçekten bunun mükafatı sonrasında çok güzel oluyor. Arkadaşlar boksla ilgili bugün yaptığım videoda kusura bakmayın. Yeğenimle biraz söz dinlemiyor, işte dur diyorum, işte nasıl söyleyeyim, biraz sonra işte oynayalım tenis diye, işte o da ısrar ediyor. Bu ara hani ciddiye almıyor falan gibi görmeyin. Örnek vereyim, işte bizle konuşurken işte ne bileyim önemsemiyor falan gibi görmeyin. Kesinlikle öyle bir şey yok. Doğal olarak o an bir mücadelenin içerisindeyim. Yayını da kapatmak istemedim. Akışı çok güzeldi. Sorular çok güzeldi. Doğal olarak benim de kafam rahattı. Sorulara da çok güzel cevaplar veriyordum. Ama dediğim gibi bazen de küçük güzel problemler çıkabiliyor. Şimdi arkadaşlar önümüzde maçlar, hangi maçlar var derseniz ben şöyle söyleyeyim. Yakın tarihlerde Vasily Lomachenko, Timur Lopez maçı var. Timur Lopez e, Kombatus Junior maçı var. E, Nakayati, Vasily Lomachenko Nakayati maçı var. Yani yakın tarihlerde maçlar bu. Bu maçların kısa bir net çok az bir zaman kala zaten yine paylaşımlarım olur. Ne zaman hangi kanalda, işte bununla ilgili de ben sizi bilgilendiririm. Tabii yavaş yavaş arkadaşlar gelsin. Berat Akkaya çok teşekkür ederim kardeşim. İyiyim, sen nasılsın? Tabii bana özelden mesaj atan bir kardeş daha vardı, o nerede? Ona hatta cevap verdim. Şimdi canlı yayın açıyorum diye. Şimdi arkadaşlar şimdi boksla ilgili birçok konu konuşuyoruz. İşte boksörlerle ilgili, boksla ilgili, dünya boksuyla ilgili. Bundan sonra da hep konuşacağız. İşte Türkiye boksu ile ilgili neler yapabiliriz, ne yapabiliriz, boks Türkiye'de nasıl gelişir? Aslında baktığımız zaman şu an ülke boksunun geçmişe göre çok daha başarılı olarak medyalar aracılığıyla bunlar söyleniyor. Bundan geçmişe gideceğiz. 2008'den başlayacağız. 2008, 2012, 2016 ve 2020 ve son olimpiyatlar. Ve bunlarla ilgili yine benim bir analizim olacak. İşte kendini başarılı diyenler, başarılı gösterenler,
Bakalım başarılı mı gerçek anlamda? Başarılıysa tabii takdire şayan başarılı deriz. Ama değilse de doğal olarak biz de neyse onu söyleriz. Şimdi arkadaşlar şunu bir kez anlayalım. Şunu bir kez anlayalım. Yani kafasına göre kimse boks maçı yapamaz. Boks sporunun şöyle değil yani boks sporunu böyle bir örnek vereyim. Bir sokak kavgası gibi düşünmeyin. Yani insanlar şöyle bir şey yapıyor. İyi tamam biz işte maç yapacağız. Öyle kafanıza göre boks maç yapamazsınız. Veya medyada örnek vereyim görseller işte biz şu tarihte maç yapacağız ama kimsenin dediği gibi olmuyor. Öyle kafanıza göre belki örnek vereyim birilerinden habersiz kimse medyanın haber olmadan duyurmadan belki bir binanın altında diyelim maç yapabilirsiniz ama medyaya duyurup da işte kafanıza göre kesinlikle bu şekilde maç yapamazsınız. Bunu da yakın bir tarihte gördük işte bir maç konuşuluyor işte gündemde YouTube'da işte şununla şu maç yapacak. Sonrasında maç iptal oldu. Hani şunu bir kez daha anlayalım. Boks sporu yani herkesin böyle kafasına göre işte ring kurup işte maç yapabileceği bir spor değil. Bunun kuralları var. İzinler almak zorundasınız. İzinleri aldıktan sonra bu maçları yapabilirsiniz. Cümleden selamünaleyküm. Aleykümselam. Zaten iki kişi var. Yakup Dağ Devren bir de Berat Akkaya. Yani cümleden derken çok büyük bir kalabalık yok. Ama biraz sonra gelirler yavaş yavaş. Çünkü saat ilerledikçe yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar. Doğal olarak aslında ben biraz erken açtım yayını. Ama sorun yok. İki kişi de olsa biz her zaman zaten söyleyeceğimizi söylüyoruz. Konuşacağımızı konuşuyoruz. Sonradan izliyorlar bizi. Olsun be abi çok memnun oldum. Önemli değil. Güzel oldu. Yani senin için açtım. Yakup Dağ Devren. Abi ne zaman açıyorsun? Ne zaman açıyorsun? Hemen bir başlık bulup hemen girdim konuya. Sen şimdi buradan istediklerini sor. Bilmek istediklerini sor ben cevaplayayım. Bu arada Yakup benden yaşça küçük aynen abi. Yani bakalım Yakup'la ne zaman nasıl buluşacağız, nerede buluşacağız, nasıl olacak, buluşacak mıyız? Ben Yakup'la buluşacak mıyım? Birçok. Hocam Türkiye'deki boksun gelişmesinin sebeplerden biri de anne babalardır. Kimse çocuğunun boksör olmasını istemiyor. İngiltere veya aynen güzel bir soruya değindin güzel kardeşim. Çocuğunun boksör olmasını istemiyor. İngiltere'de veya Amerika'da durum böyle değil. Aynen yani İngiltere'de ve Amerika'da Berat Akkaya'ya söyleyeyim bunu yani. İngiltere ve Amerika'da boks şöyle. Boks normal bir spor. Yani spor. Hani örnek vereyim bir voleybol nasılsa boks da İngiltere veya Amerika'da aynı bu şekilde dediğin gibi veya Meksika'da. Ama bizim ülkemizde boks dediğin zaman hani şöyle bir şey çok e, nasıl söyleyeyim kötü bir spor gibi gözüküyor insanların gözünde ama boksu insanlar bilmiyor. Yani bilmediği bir şey var. Kurallar var. Boksta kesinlikle hiçbir sporcuyu boks ringine spor istemeden çıkmaz. Maça çıkartmazlar. Hiçbir hoca. Sporcu hocasına hatta yalvarır. Hocam ne olur beni de dövüştür. Ne olur beni de maça çıkar. İşte beni de Türkiye şampiyonasına götür. Veya ben de maç yapmak istiyorum. Maça çıkmak istiyorum. İşte hani hocasına bu şekilde söyler. Hocası da doğal olarak onu ringe çıkartır. Tabi onu belli bir aşamalardan geçirmeden zaten mesela bazı arkadaşlar diyor ki beni diyor ilk gün geldim ringe çıkarttılar. Arkadaşlar kesinlikle böyle bir şey yok. Yani siz birine böyle bir şey dediğiniz zaman size boks yapan insanlar güler. Boksta olur mu yani? Sen nasıl söyleyeceksin?
geleceksin, örnek vereyim, ilk gün seni maça çıkartacak hoca. Yani şöyle bir şey, bu milyonda bir kez olabilir. O hocanın da kafasında bir problem vardır. Yani ya da boks antrenörü falan değildir. Boksta bilmiyordur. Yani böyle bir şey yok. Öncelikle bir sen ayaklarını, gard alış şeklini, yumruk atma şeklini ve birçok şeyi öğrendikten sonra doğal olarak hocan seni ondan sonra maça çıkartır ve seni öncelikle bir örnek vereyim, antrenman maçları yaptırır. Modeller yaptırır. Modellerden nasıl örnek vereyim? Sol serbest, sağ serbest, işte kimi alta vurur, kimi üste vurur. Bu şekilde modeller, şartlı bokslar yavaş 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 seni maç pozisyonuna getirir. Yani senin hem yumruğa biraz alıştırır seni, sonrasında seni ringe çıkartır. Ondan sonra sen maç yapmaya başlarsın. Yani kesinlikle böyle ilk gün gittim, ilk gün maça çıktım veya hoca beni zorla maça çıkarttı. Kesinlikle böyle bir şey yok. Boks belli kurallar çerçevesinde yapılan bir spor. Boks vuruş sanatı. Yani boksta kural şu. Yani vuracaksın, yumruk yemeyeceksin. Vurdun. Yumruk yediğin zaman bunun hiçbir anlamı yok. Şu soruya cevap vereyim, devam edeceğim. Abi sende şu anki elit boksörlerin analizini bekliyoruz. Teknik olarak değerlendirme çok hoş olur. Arkadaşlar şu an şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an bayan boksunda bir yükseliş var. Bayan boksunda bir yükseliş var. Yani doğal olarak medyadan böyle bir görüntü var. İşte dünya şampiyonu var bayanlarda. Gençlerde dünya şampiyonu var. Büyüklerde var bildiğim kadarıyla. Birkaç kiloda yine bayan iyi boksörler var. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bayanlarda şu anda şöyle bir şey. Çıta iyi gibi yani. Olimpiyatta madalya almaya, ben açık konuşayım. Şu anda olimpiyatta madalya almaya en yakın takım bayan boks takımı. Doğrusunu söyleyeyim. Erkeklere baktığımızda erkeklerde kaç vize var bilmiyorum. Benim bildiğim kadar 2 vize aldık galiba. 2 vize aldık. Bayanlara göre erkeklerin işi biraz daha zor. Daha zor. Ama inşallah yani olimpiyattaki performansları onlar her şeyi belirleyecek. Olimpiyatta gösterdikleri performans, çünkü olimpiyata her ülkenin en iyi sporcusu gelecek. Bazen de şimdi mesela dünya şampiyonası yapılır. Dünya şampiyonasında şampiyon olursun. Ama bir bakarsın senin dünya şampiyonasında yendiğin boksör, örnek vereyim, eleme maçında belki yenilir. Olimpiyata bile katılamaz. Yani şey olarak söylüyorum. Hani bu olabiliyor bazen mesela, ama olimpiyatta zaten dünyada belli bir kota var. Dünyada örnek vereyim, diyorlar ki ilk 3'e giren veya ilk 6'ya giren veya 8'e giren diyorlar olimpiyat vizesini almış oluyor. Doğal olarak dünyaya katılan olimpiyat öncesinde dünya şampiyonası olduğu zaman ondan çoğu boksör vizeyi alıyor. Veya diyorlar ki işte vize maçları yapılacak. Vizeyi oradan da alabiliyorlar, örnek vereyim. Çoğu Paris'te aldı herhalde benim bildiğim kadarıyla, bayanların 2 tanesi Paris'te aldı. Şimdi arkadaşlar olimpiyat farklı bir dünya. Şimdi örnek vereyim. Şunu şöyle düşünün. Bayan boks takımından çok ümitliyiz. Erkeklerden değiliz. Bazen şu olabilir. Bayanlardan çok ümitliyken madalya sürpriz olarak erkeklerden gelebilir. Veya dediğim gibi bayanlardan favori beklentilerimiz var. Favori beklediğimiz bayanlardan bir bakmışız madalya gelmemiş. Yani şoka uğrarız. Çünkü şu anda olimpiyat şampiyonu olmaya aday bayan boksörler var. Yani gerçekten de şu var. Yani güçlüler, dövüşüyorlar, hani mücadele ediyorlar. Ama asıl bunların boksunun kalitesini, yani olimpiyatlarda göreceğiz. Neler yapacaklar. Abi bizim bayan boksörleri nasıl değerlendiriyorsun potansiyel olarak? Şunu söyleyeyim. Aslında bizim zaten Türkiye olarak bayan boksörleri zaten iyiydi. Hani dünyada iyiydi zaten. Dünya şampiyonaları, dünya ikinciler, dünya üçüncüleri. Mesela bayanlarda bir Avrupa Dünya Şampiyonası'na gittiğimizde birçok madalya alıp geri gelirdik. Mesela alttan gelen bir çok iyi gelen bir India var. Yani Hindistan. Hindistan çok iyi geliyor.
Erkeklerde ümitli değiliz dedin. Kükredim. Puhaha, kükremenin sebebi ne? Yani ümitli değiliz derken şöyle yani arkadaşlar zor yani. Zor dediğim şöyle. Olimpiyatlar zor. Karşına her ülkenin en iyi boksörü çıkıyor. Yani her çıktığı maç final havasında. Yani boş bir boksörün işin açıkçası olimpiyatta işi yok. Çok nadiren olur. O da nasıl söyleyeyim masada alınan belki bir vize vardır. O şekilde olabilir. Hani vardır demiyorum. Anca o şekilde olur. Öbür türlü olimpiyat çok farklı bir dünya. Çünkü Mustafa Okan aleykümselam, Fatih Kocan aleykümselam. Bak yavaş yavaş gelmeye başladılar yani. Yağmur yağınca nasıl mantarlar birdenbire çıkar, aynı biz de öyleyiz. Belli bir saatten sonra canlı yayına çok atılım oluyor. Şimdi şöyle arkadaşlar yani Tuğrul Erdem'in ne oldu abi, geleceği var mı? Arkadaşlar yani birçok boksör var. Şunu söyleyeyim. Ben hep şunu söylüyorum, her zaman da yine söyleyeceğim. Bu ülkedeki ben antrenörlere söylüyorum. Bazı antrenörlere. Siz başarılısınız, çok iyi antrenörseniz kendinize toz kondurmuyorsunuz da bu ülkeye neden hala yabancı antrenörler geliyor? Madem siz iyisiniz, madem siz iyisiniz, kendinizi ne derler bilim adamı gibi görüyorsunuz. Yani boksla ilgili sanki kitaplar yazdınız. Yani boksla ilgili her şeyi siz biliyorsunuz. Sizden başka hiç kimse boksu bilmiyor. Üstelik benim bildiğim boksa da küfür ediyorsunuz. Yani sen boksu bilmiyorsunuz diyorsunuz. Sen madem boksu biliyorsun, kaç tane olimpiyat şampiyonu çıkarttın? Ne çıkarttın? Kaç tane? Ne yaptın? Hadi bakalım göster, çıkart. Boksu çok biliyorsun. Niye Kübalı antrenörler Türkiye'de? Ukraynalı antrenörler, Rus antrenörler niye Türkiye'ye geliyor? Çok biliyorsunuz ya. Gelmesinler. Neden şimdi milli takım başında Kübalı antrenör var şimdi? Sürekli geliyor. Gelmesin, siz varsınız ya. Demek ki bir eksiklik var. Yani boksu siz de iyi bilmiyorsunuz. Yani bilmediğiniz için geliyor. Ha, bu ülkede boksu da iyi bilen antrenörler var. Çok iyi bilen antrenörler de var. Bırakın da onlar gelsin. Siz biraz geri çekilin. Onlar gelsin. Örnek vereyim bu işin başına. Onlar zaten emin ol başarıyı yakalattırır. Örnek vereyim Atilla Arslan. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Bir boksörün köşesinde dursun. O boksör yine şampiyon olur. Çünkü milliyetçi. Yani kalbinde Türkiye sevgisi çok yüksek. Sporcunun canı gönülden istiyor kazanmasını. Yani ringde kazanmasını. Atilla Arslan gibi antrenöre ihtiyacı var bu ülkenin. Yani sizin gibi değil. Sizin gibi şehircilik yapanlar değil yani, emin ol. Yani sizin gibi şehir takımlarını milli takımın içinde gösterenler değil. Şimdi şöyle bir şey var. Dediğim gibi bu ülkede abi insan kendine boks yapınca daha çok gelişiyor. Bu antrenörden arkadaşlar siz kendiniz geliştirin kendinizi. Yani buradaki dediğim gibi buradaki antrenörler yani nasıl söyleyeyim, hep kendine süperstar gibi görüyorlar. Alın büyükler boks milli takım orada. Niye Kübalı antrenörü var başında? Siz olun. Siz olun, çıkartın işte zirveye. Niye dışarıdan antrenör geliyor? Gerçekten ben de bazen anlamıyorum. Yakup Hoca'nla barıştın mı? Yemiş o yumruğu. Yakup Hoca kim? Şimdi şöyle arkadaşlar. Ben şahsen federasyon başkanı olsam, ileride federasyon başkanına aday olursam, Erdal İnanlı Boks Federasyon Başkanlığı'na aday olursa bir gün bana da yoğun bir destek verirse Türkiye'deki boks antrenörleri, tabi bu biraz imkansız, mucize gibi. Şimdi o milli takımdaki hepsini var ya, hepsini A'dan Z'ye önce bir hepsini elimin tersiyle bir siler atarım.
Sonrasında milli takımın baş antrenörü Atilla Arslan getiririm. Milliyetçi bir antrenör. Her boksörün kazanması için köşede yani canını verecek bir antrenör. Kim olursa olsun. Erdal İnanlı olur. Ahmet olur milli takımda. Hüseyin olur. Fevzi olur. Fark etmez. Hepsine aynı hırsla, aynı sevgiyle kazanmasını isteyecek çok kaliteli bir antrenör. Onun yanına da böyle bokstan anlayan iyi bir antrenör. Yabancı da olabilir. Onunla iyi bir uyum sağlayacak. Köşede onun yanında çıkacak. Birlikte ve yanlarına böyle mütevazi birkaç daha antrenör, kulis kumpas yapmayacak. Sporcu ayırmayacak. Memleketçilik yapmayacak. Tek hedefi milli takım olan böyle kaliteli antrenörleri koyacak. Arkasından konuşmayan sporcunun işte şu sporcuyu şöyle yapalım, bu sporcuyu böyle yapalım değil de yani bu daha başarılı, işte seçmelerde de o kazanıyor, antrenmanlarda da o iyi, maçlarda o iyi. Biz bunu örnek vereyim, ülkemizi bu daha iyi temsil eder diye antrenörleri bu işin başına getirildiği zaman doğal olarak da başarı patlaması yaşanır bu ülkede. Bir saniye abi, sürekli yüksek kartla kapanan birine nasıl açık kollarız? Şimdi ben sana onu anlatacağım Mustafa Okan. Dur geliyorum hemen şimdi. Mustafa yok dostum. Kimse Türkiye'de kafasını kırdırma riskine girmez. Dolayısıyla o salon beni başarıya götürmez. Benim motivasyona ihtiyacım var. Yensen de yenilsen de arkamda değil, yanımda duracak antrenörlere ihtiyacım var. Aynen öyle Yakup Dağdevre. Şimdi arkadaşlar, her zaman şu şeye garda kapanan Mustafa abi sürekli garda kap. Şimdi Aziz Allah Celle Celaluhu. Şimdi şöyle Mustafa Okan, biraz sesimi açık konuşayım. Mustafa Okan, sana şöyle bir şey söyleyeyim güzel kardeşim. Gardı sürekli nasıl söyleyeyim, sesim bu arada nasıl? Sesimde bir sorun var mı arkadaşlar? Sesimde bir sorun var mı? Onu söyleyin. Çünkü ses önemli. Onu bir alayım. Onunla ilgili bir yorum yapın. Sesim güzel geliyor mu? Sesin net. Tamam. Güzel Yakup. Şimdi şöyle. Mustafa Mustafa Okan. Gardı sürekli yukarıdaysa ne yapacaksın? Gardı sürekli yukarıdaysa sollarınla, örnek vereyim, sollarınla sürekli örnek vereyim rahatsız edeceksin. Açılmasını bekleyeceksin. Yukarı aşağı. Mesela aşağı vuracaksın, yukarı sol kroşe çıkaracaksın. Veya örnek vereyim, e, aşağı vuracaksın, böyle yumuşak vuracaksın. Kandıracaksın. Böyle rahatsız edeceksin sürekli sollarına. Açılmasını bekleyeceksin. Açıldığı an vuracaksın. Kapalıyken vurman gerek yok. Kendini örnek vereyim. Kapalı bir boksöre sen dünyanın yumruğunu vursan ne olacak? Zaten kapalı. Yani işlemeyecek doğal olarak. Nasıl söyleyeyim? Doğal olarak kendini yoracaksın. Seni yorduktan sonra da bu sefer o kendi boksunu yapmaya başlayacak. O yüzden sakin. Sollarında oynayacaksın. Açıldığı an vuracaksın. Çok iyi takip edeceksin. Bu şekilde yani. Bazen alta üstte, mesela alta sert vuracaksın. Açıldığını anladığında üste vuracaksın. Şimdi Yakup, ben boks ilk başladım 2 ay çok pis dayak yemiştim. Gözlerim morarmıştı. Takma ama şu an geliştim. Her 5 gelişim bir ay sonra %50 gelişim. Aynen öyle. Arkadaşlar şunu bir kez söyleyelim. Boks Federasyonu olacak başkan adayının veya başkanların, yani mütevazi karakter olması çok önemli. Mütevazi demek ne demek? Herkesi abi, boksta darbe alınca kör olma riski var mı? Ben vallahi yıllarca yapıyorum, kör olmadım. Ama bilmiyorum artık yani, öyle bir şey yok herhalde. Yani ben duymadım. Kör olanı duymadım. Varsa da ben bilmiyorum güzel kardeşim. Doruk 2. Şimdi şöyle nasıl söyleyeyim?
boks federasyonu olacak birinin öncelikle sakin yapılı, bilgili, donanımlı, insan psikolojisini çok iyi bilen, ortamı çok iyi analiz eden, e, insanları bir arada tutmayı bilen, yani lider ruhlu birisi olması gerekiyor. Belki birinde lider ruh vardır ama bilgili değildir. Yani bir grubu yönetecek, yönlendirecek bilgiye ve donanıma, kapasiteye sahip değildir. Yani lider ruhlu olması onun hiçbir şey ifade etmiyor. Kaygın varsa başlamalısın bence. Yani burada demek istediğim şu. Mesela federasyon başkanları ile ilgili bir video çekeceğim. Özel bir video. Onlarla ilgili onların arasındaki bir diyaloğu anlatacağım. Ve sonrasında hep birlikte bundan sizden yorumlar bekleyeceğim. Özellikle o videomda çok fazla yorum yapmanızı istiyorum. İşin açıkçası ve düşüncelerinizi o videonun altına güzel bir şekilde belirtmenizi istiyorum. Ve sonra biz de tekrar bir video yaparız. Tabii o videodan sonra belki telefonum çok sık çalabilir. Olsun, çalsın. Yani sorun yok. Ben konuşulanları zaten ekstra bir şey zaten söylemeyeceğim. Abi bunlar iş adamı, sporu düşünmüyor. Bunların mangırı düşünüyor. Anladın nasıl yolsuzluk yapsak diye, ondan gelişmedi spor. Şimdi arkadaşlar, işin açıkçası aslında hangi spor olursa olsun, yeter ki Türkiye'de olsun, dünyanın veya herhangi bir ülkesinde olsun, bir spor branşını insan gerçekten gelişmesini insanlar isterse o spor branşı gelişiyor. Onun hakkında örnek vereyim. Yapılacak çalışmalar yapıyorlar. Örnek vereyim. Bir sürü şey yapıyorlar ve o spora bir bakıyorsun patlama yaşamış. Örnek vereyim. India, yani Hindistan. Hindistan'a bakıyorsun. Bayanlarda 9 8 altın madalya aldı. 7-8 tane altın madalya aldı. Yani bayanlarda 2 boksör hariç silme götürdü Hindistan. Örnek vereyim, Türkiye'ye geldi Akdeniz oyunlarında neresiydi? Cezayir. Cezayir silme götürdü. Yani bütün madalyaları aldı gitti. Aynı şekilde olimpiyatlara bakıyorsun, bir Küba silme götürüyor. Bir bakıyorsun Kazaklar, bir bakıyorsun Özbekler. Yani ülkeler artık zaman önceden bir Küba'ydı, Rusya'ydı. Ama şimdi bakıyorsun Özbek çıktı, Kazak çıktı. Rus boksu biraz daha geriledi. Bir ara Ukrayna boksu top noktaya ulaştı. Şimdi Ukrayna boksu da biraz geriledi. Bakalım bu olimpiyatta ne yapacaklar? Yani bazen ülkeler iniş çıkışlar oluyor. Önemli olan bu çıkışı devam ettirmek. Yani o çıkışı çıkmasa bile bir seviyede tutmak. Çok geri düşmemek. Ama bir anda çok geri düştüğünüz zaman boksun kalitesi gitgide düşüyor. Örnek vereyim. Sizin ülkenizde çok kaliteli, çok iyi boksörler olduğu zaman veya bulunduğunuz şeylerde siz ondan görerek zaten boks öğreniyorsunuz. Örnek vereyim, bir şehirde bir lider, bir boksör olduğu zaman, boksu çok iyi bilen veya bir ülkede milli takıma gittiğinizde işte çok iyi Avrupa, dünya şampiyonu olmuş boksörler olduğu zaman doğal olarak siz de onları takip ediyorsunuz. Hangi yumruğu vuruyor, hangi yumruğu atıyor, ayak hareketleri nasıl, ayak oyunları nasıl, ona göre siz de aynısını yapıyorsunuz. Doğal olarak oradaki herkes de başarıya doğru gidiyor, yani yakalıyor. Diyor ki, örnek vereyim, benim Ahmet abim dünya şampiyonu oldu veya Avrupa şampiyonu. Demek ki ben de olabilirim. Yani öbürü de diyor. Mesela Ordu'da Türkiye şampiyonu. Ben mesela Türkiye her gittiğimde şampiyon oluyorum. Doğal olarak Ordu'daki çocuklar diyor ki Ordu'da Erdal İnanlı var. Erdal İnanlı Türkiye şampiyonu oluyor. Biz de olabiliriz. Erdal abi oluyor. Örnek vereyim, onlar da benim peşimden birçok Türkiye şampiyonu çıktı. Benim sayemde birçok Ordu'da birçok boksörün boksu gelişti. Milli takıma gitti. Şu an benim sayemde belki de çok iyi yerlerdeler. Buna emin olun. Mustafa abi kaç yaşındasın? Hüseyin 17. Yaşıtlarımın aksine günde 3 saat antrenman yapıyorum. Fitness. Şimdi arkadaşlar, çok fazla bak, boks yapan arkadaşlara söylüyorum. Çok fazla kas yığını olmayın. Çok fazla kas yığını olmayın. Yumruklarınız gitmez. Yani şu ağırlıktan bir defa, yani yanlış anlama, vücut ağırlığınızla çalışın. Vücut ağırlığı. Bırakın dumbbell çalışın, tamam.
Veya o tekelle o balyozla vuruyor. Ondan çalışın. Ama çok fazla işte ben çok iri yarı gözükeceğim işte. Bu sefer ne oluyor? Hızınızdan oluyorsunuz. Bu sefer daha yavaş oluyorsunuz. Bu sefer çok kart olduğunuz için kapanamıyorsunuz. Bunlara çok dikkat et. Dikkat edin. Yani kapanamayınca yumruk da yiyemezsin. Örnek vereyim, bazı boksörler var. Çok kaslı. Kapanamıyor. Her yeri açık. Her yerden yumruk yiyor. Şimdi İstanbul'da mı yaşıyorsun? Hüseyin, ben Ordu'da yaşıyorum kardeşim. Doğru ki. Abi boksta iyi genetik nasıl olur? Kardeşim boksta iyi genetik nasıl olur? Yani fizik olarak sen Allah yaratılış olarak güçlüdürsün yani. Örnek vereyim, ailendeki insanlar güçlüyse, örnek vereyim, genetik olarak sen de güçlüdürsün. Veya ailendeki insanlar esnekse sen de esnek olursun. Veya bu e, genden gene değişir tabi. Yani o senin yeteneğin farklıdır yani. Gen farklıdır. Doruk. Aynen öyle. Yani genetik aileden gelir. Şimdi arkadaşlar, öncelikle burada boks yapan arkadaşlar var. Bak beni çok iyi dinleyin. Ben size hep söylüyorum. Bak uyarıyorum. Çok fazla dediğim gibi kapanırken bir kaplumbağa gibi düşünün kendinizi. Kaplumbağa nasıl? Kabuğuna çekildiği an kaplumbağaya dışarıdan ne kadar darbe vurursanız vurun. İşler mi? İşlemez. Doğal olarak siz de bir kaplumbağa gibi olacaksınız kapandığınız zaman. Kapandığınız zaman, örnek vereyim, kapandığınız zaman hiçbir yerden size yumruk gelmeyecek. Yani buradan, yanlardan, her yerden. Şimdi yeni bir stil çıktı. Floyd Mayweather stili. Guard burada. Tabii Floyd Mayweather kapanıyor ama kimisi böyle tutuyor. Buradan yumruk yiyor. İşte buradan böyle kapatıyor. Buraya yumruk yiyor. Yani bu stili öncelikle bir oturtturmak çok zaman alır. Yani buradan geldiği zaman, örnek vereyim, böyle tutarken yeri geldi elinizi çekeceksiniz. Veya yeri geldi bunu buraya kaldıracaksınız. Yumruk yukarı gelirken. Hep burada tutmayacağım. Ama o hızı ayarlayabilir misiniz? O kadar hızlı, o kadar o an karar verebilir misiniz? Yani bu çok önemli. Abi stilin adı Blücher stili diyorlar. Abi Blücher stili bilmem. Yani ben birçok stil var. Tabi herkesin boks stili, boks tarzı farklı. Ama şunu unutmayın. Her zaman söylüyorum. Kapandığınız zaman komple kapatın. Yani kapandığın öyle bir kapatacaksın ki bütün vücudun, kapandığın zaman bütün vücudun kapanacak. Yani tabi kapandığın zaman da yere bakmayacaksın. Rakibine bakacaksın. Yani buranın içinde yumruk ne kadar gelirse gelsin. Örnek vereyim. Ne kadar sert yumruklar gelirse gelsin. Örnek vereyim, buradan tık kapatacaksın. Tık. Yani örnek vereyim. Buradan ben bakıyorum şimdi. Buradan yumruk girme şansı var mı? O eldivenin buradan girme şansı var mı? Kesinlikle yok. Yani yumruk gelirken yumruğu göreceksin. Eğer görmezsen, böyle kapanırsan buradan yersin. Yandan yersin. Sağdan yersin. Ondan sonra yumruk bitti dersin. Gardını aşağı indirsin. Bir de buradan yersin. Doğal olarak her yerden yumruk alırsın. Mutlaka. Yani yumruk yesen de, bir saniye. Floyd Muhammed Ali'yi örnek alıyor abi. Dikkat et. Aynen öyle. Zaten ben söyledim Fatih Hocam. Floyd Mayweather Muhammed Ali Clay'i örnek alıyor. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi buradan ben örnek vereyim. Buradan yumruk vur sen bana. 10 oz eldivenle yumruk vur. Adidas 10 oz. Veya Everlast. Sen bana şimdi buradan yumruk vur. Benim gardım buradan. Hadi bakalım vur bana. Nasıl gelecek yumruk? Bir de bu gardınızı tutarken bu eldiveni, bu yumuşak yerini, böyle şey değil ya. Yumuşak yerini şöyle yapıştıracaksın. Doğal olarak vurduğunda eldivenin sünger yeri, yani sarsılmayacaksın. Güçlü tutacaksın gardını. Mesela örnek vereyim. Yumruk buradan geldiğinde e, yumruğu yumuşatacaksın. Yani gözlerin sürekli yumrukları görecek. Rakipten gelen yumrukları görecek. Görmezsen her yerden yumruk alırsın. Sağdan, soldan. Bu yüzden buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Abi sen o gardla duruyorsun ya, alın açık kalıyor biraz. Orası çok açık, hedef haline geliyor. Alın çok. Bura mı? Ben böyle durunca mı alın açık kalıyor böyle? Kardeşim buradan yumruk vuramazsın sen bana. Sen bana 10 oz eldivenle buradan yumruk vurma şansın yok. Neresi açık kalıyor burada? Mesela buradan. Nerem açık kalıyor? Söyle bakalım. Mustafa Okan.
Eldivenlerim burada duruyor bak. Söyle bir önce bileyim de ona göre ben de sana bir şey söyleyeyim. Tamam işte benim eldivenlerim burada ya. Burada işte. Burada tutuyorum. Yani. Dediğim gibi insanlar hep burada tutuyor gardını. Floyd Mayweather gibi. Hep burada. Yani. Düşün burada böyle kapatıyor. Buraya yumruk yiyor. Ama ben nerede tutuyorum? Bak burada. Yani. Yani orada durma. Çünkü orada durması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar. Boksta şimdi boks hakkında konuşuyoruz. Tabi ben burada konuşuyorum ama sadece size görsel olarak e, daha iyi anlatamadığım için işin açıkçası hem ses olarak hem de görüntü olarak size ortamında bu işi anlatamadığım için doğal olarak insanlar şunu diyor ya bize görselse birebir. O da olacak. Onu da göstereceğim. O zaman zaten doğal olarak bir seri olarak çekeceğim. Abi flow stili alışmak için en az 5 yıl lazım bence. Aynen öyle. O stil şöyle arkadaşlar. O stili tecrübeliler yapar. Mesela ben diyelim tecrübeliyim. Ben flow stilini yaparım. Flow stilini uygularım. Flow stili değil ellerim açık dövüşürüm. Flow'a stiline gerek yok. Örnek vereyim. Mesela tecrübeli boksörler ne yapıyor? Yeri geldi kapalı. Yeri geldi açık dövüşüyor. Örnek vereyim. Ben de nasıl mesela? Yeri geldi örnek vereyim. Ellerimi burada da düşürüyorum mesela. Yani ellerim çok aşağıda benim de oluyor bazen. Ama mesela bazen de çok kapalı oluyorum mesela. Rakip mesela ne yapıyor? Bana yumruk ne kadar atarsa atsın. Kapalı oluyorum mesela. Doğal olarak buradan şimdi bana istediği yerden yumruk atsın. Kesinlikle vurma şansı yok. Çok zor. Çünkü full kapanıyorum. Abi biz sağı çenede solu önde tutuyoruz. Bu hangi stil? Böyle tutuyorsun sen. Bu. Böyle. Böyle. Şimdi şöyle bir şey öğretiyorlar. Çocuk şöyle duracak. Nasıl söyleyeyim? Arkadaşlar hani bazen her zaman söylüyorum. Yani antrenörlerin de kendisinde bitiyor. Ya çocuk böyle bu şekilde nasıl duracak ya 3 rahat boyunca böyle. Böyle duracak. Hiç açmayacaksın. Ya arkadaş böyle bu adam yumruk atamaz. Ya çocuk rahat olacak. Rahat olacak. Örnek vereyim. Yeri geldi. Örnek vereyim. Oynayacak, atacak, oynayacak, kaçacak. Örnek vereyim. Diyeceksin ki çocuğa. Mesela çocuğa diyor ki hep böyle duracak. 3 rahat böyle durduğu zaman yumruk gitmez. Zaten çocukların %80'ini şu anda miniklerde çocuk kendini sıktığı için yumruk atamıyor. Örnek vereyim. Rahat olacaksın. Rahat. Yumruğu çok esnek atır. Rahat atacaksın. Rahat. Yani tık. Bırakacaksın. Örnek vereyim. Oynayacaksın. Boks oyun. Bildiğin oyun. Oyunu iyi oynayan kazanır. Dans edeceksin. Yeri geldi açacaksın. Yeri geldi kapanacaksın. Yeri geldi ayak değiştireceksin. Örnek vereyim. Fent yapacaksın. Kandıracaksın. Yani boksta şöyle arkadaşlar. Çok ince. Küçük. Mesela herkes e, aparkatı, kroşeyi, direkt atmayı biliyor. Doğru mu? Biliyor. Yani herkes biliyor. Ama burada şampiyon olanların hepsinin küçük ayrıntılarla şampiyon oluyor. Ne yapıyor? Örnek vereyim. Siz bulunduğunuz şehirlerde dur şu yorum okuyayım. Abi antrenörümüz bize sıkmadan kolları dar bırakıp oynayacaksın diyor. Yumruklar hızlandırıyor diyor. Bir sene diyor. Yumruklar hızlandırıyor diyor ve sürekli kum torbasına interval antrenmanları yaptırıyor torbadan. Tamam Mustafa Kan. Şimdi biz de bu interval antrenmanlarını yaptık. Ama şimdi bazı antrenörler bunu çocuk işte çok iyi çalışsın diye yaptırıyor. Ya sporcuyu bitiriyorsan intervali yaptırıyorsun ama yerinde yaptır. Problem yok. Ama önemli olan bunu zamanında ve o sporcunun tam zihinde olduğu gün vücudunun bitmeyecek şekilde yaptırdığın zaman bu intervali tamam çocuk başarılı olabilir. Ama burada şu bir gerçek. Hani bunu hep söylerler. Gerçekten bu da böyle bir şey de var. Kimisi maç sporcusudur, kimi antrenör. Örnek vereyim.
önemli olan hem maç hem antrenör sporcusu olmak. Yani e, antrenman sporcusu olmak. Antrenmanı da çok iyi yapmak. Maça da bu antrenmanda çalıştıklarını yansıtmak. Örnek vereyim. Bir çocuk düşünün. Antrenörüyle çok iyi çalıştı. Sağlam çalıştı. Ama bu çalıştığını ringe yansıtamadı. 3 roundda hiçbir varlık göstertemedi çalışmasına baktığımızda. Antrenmanlarda çok iyiydi. Örnek vereyim. Antrenman maçlarında çok iyiydi. Ama gerçek resmi maça geldiğinde varlık göstertemedi. Yani doğal olarak da şöyle bir şey oluyor. Bu antrenman boksörü diyorlar. Yani kimisi de örnek vereyim, antrenmanda hiç çalışmıyor. Antrenman maçlarında çok kötü. Ama ringe bir çıkıyor. Bir bakıyorsun hiç beklemediğiniz bir performansı sergiliyor. Boksta bu da var arkadaşlar. Dar olunca aparkat ve kroşe yeme riskimiz yokmuş. Arkadaşlar, dar olunca derken, yani dar olunca doğru, aparkat kroşe riskimiz yok. Yani sana rakibin, sen şimdi böyle dar derken, dar nasıl anlamıyorum yani, benim işini açıkçası işte burada sizi görmem lazım. Dar derken nasıl bir duruş yani, ben onu anlamadım. Boksta şudur arkadaşlar, yani her zaman kapalı olmaz. Her zaman kapalı olursan sıkılırsın. Bazen mesela mesafeye girdiğinde kapanacaksın. Mesafeye girdiğinde oynayacaksın. Yani bellerini oynatacaksın. Yani onun dışında böyle örnek vereyim. Yumruk mesafesi dışındasın, bellerini oynatıyorsun. Doğal olarak kendini yorarsın. Hiçbir şey yapamazsın. Yorumları gelsin Mustafa Okan. Yorumları yaz sen. Arkadaşlar şunu bir kez söyleyeyim yani. Bir boksör tecrübeliyse sen ne kadar kapanırsan kapan, sana aparkat vuracaksa vuracak. Bir şekilde. Sonuçta senin yumruğun elinde veya sonunda çıkacak. Yani o vuracak. Abi benim stil Canelo'ya benziyor. Bana bir tavsiye var mı? Yani Canelo'nun stili kötü değil. Yani Canelo'nun stili iyi. Yani kapalı, güzel. O stili yaparsan iyi olur. Yani kapalı, güzel, iyi defans, iyi savunma yapıyor. Sen de Canelo gibi aynı şekilde yumruklardan kaç, defans yap. Yani onun gibi nereden yumruk atıyor, rakibi nasıl kandırıyor. Yani onu çok iyi izle ve aynı onun gibi sana stili uygunsa, o stil üzerine oturmuşsa devam edebilirsin. Ama ille de o stili yapmak zorunda değilsin. Canelo Alvarez iyi olabilir ama bir boksör, iyi bir başka bir iyi boksörün stili sana oturur. Örnek vereyim. Floyd Mayweather'ın oturursa Floyd Mayweather'ınkini yap. Abi benim karşı atak kötü. Senin karşı atak niye kötü biliyor musun? Güzel kardeşim Mustafa Okan. Ayakların kötü senin. Karşı atakların kötüyse senin ayakların kötü. Emin ol, ayakların düzelince karşı atakların da düzelecek. Mehmet Arslan Tekin. Abi Mehmet Arslan Tekin. Ee, Ya kardeşim şimdi Mehmet Arslan Tekin, ne söylemem bekliyorsun güzel kardeşim? Ne diyeyim, sen söyle bana. Mustafa Kan, bana 5 tane karşı atak kombino söyler misin? Şimdi güzel kardeşim 5 tane mi söyleyeyim sana? Tamam, söyleyeyim. Mesela rutin vardır. Rutin nedir? Sol sol sağ direktir. Değil mi? Bir de ne vardır? 5 tane söyleyeceğim sana. Sol sol sağ direk vururuz. Yani vurur. Bütün herkes bunu vurur. Bu bilindik bir yumruktur. Sol sol sağ direk. Veya örnek vereyim. Sol direk sağ kroşe. Bunu vurursun. Örnek vereyim. Başka sol direk yukarı, sağ parkat aşağıya, sol kroşe yukarı. Bunu vurursun. Sol sol gidersin. Alta sağ, yukarı sol kroşe vurursun. Yani 5 tane oldu herhalde. Başka ne söyleyeyim?
veya 1-2-3 vurursun. Örnek vereyim, rakibin üzerine giderken 1-2-3 vurursun. Veya örnek vereyim, e, sol aparkat çenesinin ucuna böyle, örnek vereyim, aparkat şeklinde, aparkat direkt şeklinde sol aparkatla çenesini kaldırırsın. Sağ direğini vurursun. Sol kroşe vurursun. Yani bunun gibi birçok yumruk var. Yani önemli olan senin o pozisyonu ayarlaman, o zamanlamayı ayarlaman, o dengeyi kurman. Denge çok önemlidir. Öncelikle dengeli olacaksın. Dağılmayacaksın. Bir yorumlar okuyayım. Devam edeceğim. Mustafa Kral. Mehmet Arslantekin. Herkesin Rabbim kalbinde gönlünde ne varsa onu nasip etsin. İyi mi olur kötü mü olur orasını Allah bilir. Bir yola çıkmış. Çıktığı yolda da hakkında herkesin hayırlısı olsun. Yapacak bir şey yok. Mustafa Okan. Bana 5 tane onu söyledi Mustafa Okan. Rakibimiz fent yaptıktan sonra nasıl yakalarız mesela? Şimdi Canelo Alvarez'e baktığınız zaman rakibi fent yaptığı zaman hiç bozuluyor mu Canelo Alvarez? Bozulmuyor. Yani fent yumruğuna öncelik senin o anki psikolojin çok önemli. Yani o anki o dikkatin, konsantrasyonun çok önemli. Sen o konsantrasyonu nasıl söyleyeyim, böyle dikkatli bir şekilde rakibin fent yaptığı zaman aynı ciddiyette duruyorsan, hani fenti sana yediremezse işte sen number one kaliteli boksörsün. Boksör kendi stilini yaratır değil mi hocam? Yani aynen Fatih Hoca. Yani şöyle, kendi stilin olacak yani. Kendi stilin, kendi tarzın. Diyecek ki, örnek vereyim, Erdal İnanlı bu. Erdal İnanlı'nın boksu bu yani. Ne olacak? Mesela ben o zamanlar iyi dönemlerimde boksta Türkiye'de birçok boksör beni örnek. Arkadaşlar internet biraz kötü. O yüzden bazen arada küçük kısa yayın duruyor aynen. Yayın donuyor bazen. Bunun da sebebi internetten dolayı, kusura bakmayın. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela o zamanlar benim iyi dönemlerimde arkadaşlar nasıl söyleyeyim, şey yapıyordu. Ben Türkiye'ye geldiğimde işte diyorlardı, hocam işte benim ekolüm sensin, işte seni örnek alıyoruz, işte boksunu çok beğeniyorum, çok iyi boksun var. İşte o zamanlar tabii Türkiye'de favori bir boksördüm. Yani favori boksum, stilim, tarzım. Türkiye'deki de birçok boksörün hoşuna gidiyordu. Örnek vereyim, insanların hoşuna gidiyordu. Çünkü biraz boksum hem hareketli olduğu için hem de kaçışlarım falan iyi olduğu için insanlar benim yaptığım boksu seviyordu işin açıkçası. Görselliği, benim boksumun görselliği çok güzeldir. Ama bazen de hani kaçak oynadığım için bazen de sıkıcı gelebiliyor. Ama zaten ben dövüştüğüm zaman da agresif dövüşürüm. Yani yumruk çok olur. Ben vurmazsam rakibim vurur. Rakibim vurmazsa ben vururum. Maçlar adrenalin dolu geçer. Fatih Bey, aynen kendi. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. Ya diyorum ki, örnek vereyim, buradaki antrenör hocam ben ters katta dövüşeyim. Ondan sonra ters rakip çıkar. İşte yok diyor, sen diyor düz kart dövüş. Ya ben terste dövüşeyim diyorum. Örnek vereyim. Yok diyor, inadı diyor, benim ters vurdurtmuyor bana lapayı. Allah'ım ya, bu yüzden emin olun arkadaşlar. Yani kaç defa Türkiye şampiyonasından maç kaybettim. Sırf neden biliyor musunuz? Rakibim ters gard olduğu için ve ben o ters garda bir türlü ayak uyduramadığım için. Belki ben ters gardda, örnek vereyim, zamanında hem ters hem düz dövüşmeye alışsaydım belki her yerden yumruk vuracaktım. Yani daha çok maç alacaktım. Daha fazla maç kazanacaktım. Örnek vereyim. Düz oynadığımda düz, ters oynadığımda ters. Bazı boksörlerde ben bunu görüyorum. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Önemli olan da bu yetenek. Zaten bende o yetenek var zaten ki bunu söylüyorum hocaya. Ama antrenörün inadını kıramıyoruz. Diyor işte yok düz gard. Yani sen diyor dümdüz ol. Dümdüz olduğumuz için, işin açıkçası ordu boksu dümdüz olduğu için doğal olarak çoğu kez maç kaybediyorduk. Ama artık ordu boksu da yavaş yavaş devrime hazırlanacak. Devrim görmesi şart. Çünkü değişime çok ihtiyacı var.
Boksun her zaman şu bir gerçek arkadaşlar. Boks her zaman değişime açık olması gerekiyor. Yani ülkeler boksunu değiştiriyor. Ülkeler tarzını değiştiriyor ki başarılı oluyor. Bugün Hindistan da başarılı. Yani neden? Demek ki değiştirmiş. Yani bak her yerden madalya alıyor. Hindistan madalya almaya başladı. Özbek, Kazaklar neredeyse Küba gibi oldu. Boksu gelişti. Rusların boksu geriledi. Bir ara Ukrayna boksta patlama yaptı. Yani dediğim gibi biz her zaman değişime açık olmamız lazım. Farklı antrenman stilleri yani gelişime çok açık olmamız gerekiyor. Abi ben de ters garda çalışmaya başlayacağım. Yani bir örnek vereyim. Şöyle düşün. Düz gardsın. Sol sağ attın savurdun. Savurdun sağını diyelim. Ayağın da gitti. Hemen ters kart devam edeceksin işte orada. Yani bitti. Bu kadar basit. Ters kardın sana bu avantaj olacak. Sonra zaten mesafenin dışına çıktığında dönersin zaten. Ve bu sefer örnek vereyim. Düşün ki sol sağ attığın zaman sağıyla arka ayağında gittiği zaman öne düşün. Buradan da sen artık örnek vereyim. Sağ direk, sol kroşe, sağ direk tekrar kombinasyonun devam edecek. Kombinen devam edecek. Bil örnek vereyim yapma tamam hep düz guard döş ama bazen de bu pozisyonda bile geldiğinde örnek vereyim vurabil yani. Vurabil. Hemen kalma yani orada. Örnek vereyim düşün. E, sol attın arka ayağın da gitti. Sağında savurdun diyelim. Orada kaldın. Ters kart yumruk atamıyorsun. Yani bu da hiç iyi değil. Mustafa Okan valla benim boks antrenörüm iyiydi. Benim stilim bozulmadı. Aksine güzeldi ama yazın ben köye gidiyorum. Kendimi gösteremiyorum. Kışında ne kadar olur? 3 aya idmanı yoktum ondan. Güzel. Sorular gelsin arkadaşlar. Abi sen Türkiye'deki kulüpler hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi Türkiye'de kulüpler hakkında Fenerbahçe, Beşiktaş iyi. E, Yani o kulüpler iyi. Kulüpler hakkında bir şey iki kulüp iyi. Son zamanlarda Bursa'da da bir kulüp vardı. E, Yani birkaç kulüp iyi yani. Bir iki kulüp iyi bu. Beşiktaş, Fenerbahçe boksta. Kulüp olarak arkadaşlar arkanızda yani ferdi olarak kulüp ferdi derken yani siz bir salona bağlı olmak zorundasınız zaten. Yoksa nasıl dövüşeceksiniz? Kardeşim istediğin salona gidebilirsin. İstediğin salona gitmekte özgürsün. Gidersin de yani çok fazla abartılacak bir şey yok. Sonuçta boks salonudur. Yani abi Fenerbahçe'dekiler boksörleri bir konaklama yerine götürmüşler. Bodrum'da yatıyorlar adamlar. Aynen Fenerbahçe ile ilgili e, şöyle bir otele gittik. Ben de Fenerbahçe'nin boks takımındaydım o zamanlar. Otele gittik. Fenerbahçe'nin boks kaptanı Mert Öztemel'di o zaman. Yani aslında iyi de birisiydi. Doğrusunu söyleyeyim. Ben bir kötülüğünü görmedim veya bana karşı da bir şey olmadı. Mert Öztemel şöyle yani bir otele gittik. Aslında otelde çok kötü değildi. Doğal olarak biz şehir takımıyla gittiğimiz için kendi şehrimizin takımı gittiği için en en ucuz oteller, yurtlar, örnek vereyim pansiyonlar hep böyle yerlerde kalırdık. Ne zaman ki Fenerbahçe'ye gittim.
iyi yerlerde kalıyoruz. Doğal olarak, ekonomik olarak güçlü Fenerbahçe. Ya otel çok güzel de bir otel. Ben gerçi oteli çok beğendim. İşte başkan geldi dedi ki bu otel nedir böyle dedi ya. Ben dedi bu oteli beğenmedim dedi. Biz dedi Fenerbahçe'yiz dedi ondan sonra. İşte bizi tuttu farklı bir otele götürdü. Daha güzel bir otele. Yani Fenerbahçe'ye gidenlerin arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Yani imkanınız varsa elinizden geldiği kadar Fenerbahçe boks takımına girmek için veya Beşiktaş number one Fenerbahçe zaten. Fenerbahçe Türkiye'de şu anda bir numaralı kulüp. Yani en çok desteği sporcuya veren, en çok imkanı sağlayan Fenerbahçe. Sonra benim bildiğim Beşiktaş var. Ankara'da birkaç kulüp var. İşte TSM, TS falan vardı. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Benim zamanlarımda onlar vardı. Yani özellikle de Fenerbahçe ben çıktığıma pişman oldum mu? Onunla ilgili de bir video yapacağım. Niye Fenerbahçe'yi bıraktığımı, neden orduya geldiğimi e, anlatacağım bir video yapacağım. Fenerbahçe'ye küstüm işin açıkçası. Küstüm dediğim benim bir antrenör sayesinde küstüm. O yüzden Fenerbahçe'yi bıraktım. Onu da anlatacağım. Arkadaşlar abi İstanbul Avrupa yakasında önerdiğin kulüp var mı? Yani kulüp İstanbul'da. Abdullah Dursun'un kulübü var. Oraya gidebilirsiniz. Abdullah var benim milli takımdan arkadaşım. Onun kulübüne gidebilirsiniz. Ama bıraktığıma pişman oldum. Yakup Dağdemir, Nazım Dalkıran. Abi Fenerbahçe'dekiler boksörleri bir konutlama. Yakup Dağdemir'in sen ne diyorsun anlamadım. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Spece X. Abi Fenerbahçe Boks Kulübü her amatör maçlara katılıyor mu? Dünyada 15 para katılıyor kardeşim. Fenerbahçe hepsine katılıyor. Yurt dışına özel maçlara götürüyor. Yani Fenerbahçe kulübüne girdiğin zaman olay bitmiştir güzel kardeşim. Ama Fenerbahçe kulübüne girmek için de number one olman lazım. Bir numara yani iyi bir boksör olman lazım. Fenerbahçe'ye gitmek için. Tabi Ankara'dan tavsiye edeceğin yer var mı? Atilla Arslan'ın boks kulübü varsa oraya gidebilirsin. Atilla Arslan hoca iyi hocadır. Hem de boks geçmişi de çok başarılı bir hocadır. Atilla Arslan'ın kulübüne gidebilirsin güzel kardeşim. Araştır. Atilla Arslan hocayı bul. Örnek vereyim. O da seni bulduğun zaman zaten bir yere yönlendirir. Doruk Eke sağ ol abi. Şimdi arkadaşlar, değerli arkadaşlarım. Şimdi ben milli takımdayken ben 2-3 tane kulüp almak istiyordu. Doğal olarak da başarılı bir boksörü herkes kendi takımını almak istiyor. İşte ben Fenerbahçe işte birkaç kulüp arasında gidip geldim. Sonradan işte o Seyfullah Hoca var işte o zamanlar aramız iyiydi. Şimdi aramız iyi değil. Yani işte bana dedi ki işte seni Fenerbahçe'ye aldık dedi. Yani o çok hızlıdır o konularda. Tamam dedim hocam. Yani beni de zaten kulüp olarak Fenerbahçe'ye düşünüyorlardı. Çünkü yani Fenerbahçe şöyle gelecek vadeden madalyaya yakın sporcular kendi bünyesine katıyor. Doğal olarak da Fenerbahçe'ye gittim. Fenerbahçe'de de birçok şampiyonluk yaşadım. Yani ama ne yazık ki Avrupa'dan madalyayı yani önemli maçtan madalyayı orduya geldikten sonra aldım. Demek ki nasip değilmiş. Ama o madalyayı Akdeniz Oyunları üçüncülüğü madalyasını keşke onların Fenerbahçe kulübünde alsaydım. Çünkü onlar çok fazla örnek vereyim maddi destek verdi. O yüzden ama olsun orada da benim şehrim. Orduya getirdim Akdeniz Oyunları üçüncülüğünü. Değerim oldu mu veya ne kadar örnek vereyim değeri bilindi. Bu madalyanın bu tartışılır. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili de konuşacağız. Şimdi yeni diyorsun ki çok çalış, iyi boksör ol, o kulüplere gir, Fenerbahçe'ye gir, hedeflerine ulaşırsın. Aynen yani Fenerbahçe kötü bir boksör almaz. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe özel bir kulüp. Başarılı, yetenekli sporcular alır. Veya örnek vereyim siz
Gidersiniz Fenerbahçe'nin alt takımına yazılırsınız. Boks kulübüne yazılırsınız. Oradan arada gelebilirsiniz. Tabii küçüklükten yani oradan da olabilir. Yani şey değil yani illa Türkiye'de başarılı olup da Fenerbahçe'ye gideceksiniz diye bir şey yok. Fenerbahçe'nin orada bir Kadıköy'de kulübü var. Boks kulübü var. Oraya gidip yazılırsınız. Antrenmanlarına devam edersiniz. Öyle de olur. Ama tabii o bölgede yaşıyor olmanız gerekiyor. Ki o da her sporcu için biraz zor. Abi Lomachenko'yla yaptığın kamp nasıldı? Ne hissettin orada? Vallahi şöyle bir şey söyleyeyim. Yakup Dağdeviren bizim için şöyle bir şey. Lomachenko ile maç yani Lomachenko'yla görüştüğümüzde el sıkışırdık. Gördüğünde benim elimi sıkardı. Ben de onun elini sıkardım. Tanırdık artık birbirimizi Lomachenko'yla. Ama şöyle artık görse de biliyor. Elimizi sıkmaz. Yani görmemezlikten gelir. Ben biliyorum boksta hep böyledir. İyi birisi, kötü birisi değil Lomachenko. Onu söyleyeyim bir defa. Lomachenko ile kamp yaptığımda ne hissettim? Ben kendi dünyamdaydım. O kendi dünyasındaydı. Ben 52 kiloyum. O 60 kilo. Aslında bizde şu yoktur. İşte bu Lomachenko. Biz bunu büyümseyelim. Öyle bir şey yoktur. Biz milli takımız zaten. Onlar da bizim rakibimiz. Biz doğal olarak Lomachenko'yu gözümüzde büyütsek veya başka bir ülkeden başka bir iyi boksörü doğal olarak biz örnek vereyim ülkemizin gücünü gösteremeyiz. Doğal olarak da bizim için fark etmiyordu Lomachenko ama tabii onun boksuna her zaman bir saygımız vardı. Onu izlerdik, bakardık. Yani izlerdik dediğim şöyle. Hani Lomachenko mu? Lomachenko iyi boksör deyip gördüğümüzde şey yapardık. İlla hani pür dikkat biz şey yapmazdık böyle. Lomachenko işte ne yapalım gidip resim çektirelim işte Lomachenko'yla işte biraz konuşalım, sohbet edelim. Bizde böyle şeyler olmazdı. Bizde Lomachenko o dönemler sıradandı. Ama şu bir gerçek. Lomachenko o zamanlarda kampta da özel bir boksördü. Doğrusunu söyleyeyim. Herkes onun üzerine düşüyordu. Etrafında işte antrenörler, boksörler onunla özel ilgileniyorlardı. Hani bunu da söyleyeyim. Yakup Dağdeviren. Yani Lomachenko'nun her zaman kampta bir ayrıcalığı vardı. Yani onun her konuda milli takım kapı özellikle de Ukrayna milli takımı onun ağırlığını hissediyordu. Bu da bir gerçek. Başka ne diyeyim? Adamın duruşu, vuruşu her yönüyle kalitesini canlı canlı belli ediyor muydu? Ya belli ediyordu yani duruşuyla, hareketleriyle örnek vereyim. Zaten her boksör duruşuyla, tavırlarıyla her şeyle kendini belli eder. Örnek vereyim. İyi boksörler tabii Lomachenko da belli ediyordu. Yürüyüşüyle, örnek vereyim, hareketleriyle, her şeyle, durgunluğuyla. Hadi. Avni de amatörken Fenerbahçe'deymiş zaten. Aynen. Zaten Avni'nin parlaması da Fenerbahçe kulübünden ağrı oldu. Yani Fenerbahçe'de iyi bir isimle iyi bir arkadaştı. Doğal olarak da o isim referans oldu. Milli takıma geldi. Milli takımdan işte Türkiye Şampiyonası'nda işte madalya aldı. Tekrar milli takım. Sonra şampiyon oldu. Devam etti derken Avni sonrasında Akdeniz oyunlarından madalya aldı. Sonra Prof'a geçti. Prof'ta devam etti ve Prof'ta da başarıyı yakaladı. Hiçbir şey yapamadıysa dünyaya ismini duyurdu. Kimileri tarafından Türkiye'de ismi şu an hiç iyi anılmayabilir ama en azından bir ismi duyurdu. Bu da bir gerçek. Fatih Hoca'nın Avni amatörde fazla dövüşmedi. Aynen öyle. Arkadaşlar şu beğeni butonuna da çökelim. Yani bu önemli. Ona da çökün de bari en azından yayının iyi olduğu, kaliteli olduğu yani sevdiğinizi orada belirtin. Çünkü YouTube için bu önemli. Ha, tabi beğenmiyorsanız da canınız sağ olsun sorun yok. Tabi dudağımda bir sakat çıkmış o yüzden konuşurken bazen canımı yakıyor. Ee, Abi Loma antrenörü de zengindi. Aynen Lomachenko'nun zaten antrenörü babası. Çok beyin bir adam. Akıllı bir adam. Yani nasıl söyleyeyim abi sen kaliteli birisin. Senin kanalının yükselmeme sebebi kalite birisi olman Türkiye'de kaliteli boks yok biliyorsun. Şimdi şöyle benim kanalım büyür.
büyümeyecek değil, zamanla büyüyecek. O da boks. Daha örnek vereyim. Boksör tayfası bu kanalı öncelikle öğrenmesi lazım. Türkiye'de boks yapanların bayan olsun, erkek olsun bu kanalı öğrendiği zaman zaten bizden vazgeçmeyecektir. Bu da bir gerçek. Ama zamanla ben antrenmanlar örnek vereyim. Ben antrenman videolar atmaya başladığımda teknik videolar, eğitim videoları tam anlamıyla atmaya başladığımda güzel bir şekilde atmaya başladığımda doğal olarak herkes gelecektir. Çünkü neden gelecektir? Ben boksu gelişen arkadaşların benle beni izledikten sonraki boksu geliştikten sonra yorumlarını isteyeceğim. Doğal olarak da onunla Erdal abinin söylediklerini yaptım. İşte başarılı oldum. Gerçekten Erdal abi izlemenizi tavsiye ederim. İşte Erdal abi gerçekten bu işi biliyor. Bundan önce madalya kazanamıyordum ama bundan sonra madalya almaya başladım diyen arkadaşlar olduğu zaman doğal olarak geleceklerdir. Ama bunlar olmazsa tabii büyümez. Yani kimse başarısız olduğu zaman o kanalı tavsiye etmez veya o kanal hakkında iyi bir yorum yapmaz. Ama bundan sonraki süreçte dediğim gibi bunlar olacaktır yani. Abi bence kanal büyür ama tek eksik bence bir e, Pro, o da inşallah zamanla kamera olduktan sonra çok hızlı gelişir. Aynen, profesyonel olmadığı zaman bu işte doğal olarak arkadaşlar şu anda amatörüz. Amatör olduğu için yani doğal olarak ne kadar büyür? Yavaş yavaş mesela abone sayımız gittikçe artıyor. Hep artılarda, eksilerde değil. Bunu söyleyeyim. Artılarda ama bir patlama yaşayamıyoruz. Örnek vereyim. Yani bizim gibi boks kanallar, biz mesela her türlü içeriği yazsak hızlı büyür ama bizim içerik tek yönden. Ama bende sınır yok. Normal beğendiğim bir yeri de çekip atabilirim. Yani sizin görmeniz için hoşuma giden bir yere siz de güzel yerleri görün. Veya komik bir şeyi siz de izleyin. Beni takip edenler de izlesin. Boksa da devam edelim. Yani ben de kendime sınır koymam ben yani. Ne olursa örnek vereyim, onu çekip atarım. Abi Fatih Koçak. Abi amatörde iyi boksörler neden profa geçmiyorlar? Menajeri mi bulamıyorlar abi, yoksa BDB İngiltere'ye gitmek mi istemiyorlar? Yani menajer eksikliği var. Doğrusunu söyleyeyim. Aynen Fatih Koçak. Yani yurt dışına gitmek gerekiyor. Aslında ben de yurt dışına çok gitmek istedim. Doğrusunu söyleyeyim, İngiltere'ye. Bir türlü ekonomik olarak bir imkan sağlayamadım. Çünkü İngiltere'nin para birimi çok yüksek. Yani hani İngiltere'de bir prof kulübe gidip oradan ara başlayayım gideyim dedim. Yani profesyonel olarak dövüşeyim dedim. Olmadı. E, Japonya'ya örnek vereyim, gitmek istedim. Doğal olarak Japonya'da da şu anda koronavirüs var. Yani benim de zaten örnek vereyim, ailemden biri de Japonya'da. Yani birinin de olmasına gerek yok. Sonuç olarak İngilizce, kendim anlatacak kadar İngilizce biliyorum. Ee, işte orada da virüs var. O şekilde gidemiyoruz. Yani doğal olarak e, kaldık. Ama prof yapmak istiyorum. Ama yürümezse de örnek vereyim, maçlara çıkarım. Beklediğimi alamazsam profa çıktığımda güzel bir performans göstertemezsem doğal olarak ilerletmem. Rezil olmaya gerek yok. Yani baktım iyi gidiyor, devam ederim. Ama baktım kötü gidiyor, bırakırım. Yani boksunu rezil etmeye gerek yok. Yani birçok boksör yeniliyor ama yani bir yenilirsin, iki yenilirsin, 3, 4, 5 dediğin zaman artık o senin hazır ismini de öldürür. Mustafa Erdal abi, bu lanet yerde emeğinin karşılığını alamayan adamlardan birisi. Şu an bu adam bu rezilliği yaşıyorsa kesinlikle sistemsel düzen değişmeli. Biz de bu adamları desteklemeliyiz. Aynen öyle kardeşim. Yani eee, yakında belki beni çok ulusal bir kanalda görürsünüz. İşte Erdal abi dediydi dersiniz. Yani gündemde olabiliriz. Ama ne zaman olur, yer yerinden oynar bilmiyorum. Ama benim açıklamalarım skandal yaratır yani.
Ordu'da bir açıklama yaptım. Skandal oldu. Yer yerinden oynadı. Yine bir skandala daha imza atacağız gibi geliyor. Bakalım ne zaman. Kafalar iyiyim kardeşim. Sağ ol. Sen nasılsın güzel kardeşim? Hoş geldin. Abi boksörlere Ahmet Öner ön ayak olmuyor mu? Avni'den sonra Prof'ta Türk boksör olmaz değil mi abi? Vallahi orasını bilemeyeceğim. Her zaman bir Türk boksör olur. Ama ne zaman olur bilmem. Arkadaşlar benim insanların dediğine göre Ahmet Öner şöyle. Sporcular üzerinden çok fazla para kazanan, sanki sporculara da bir şey vermeyen, çok fazla bir şey koklatmayan biriymiş gibi gözüküyor. Bu imaj var. Ama ben tam net bilmiyorum. Doğrusunu söyleyeyim. Ahmet Öner hakkında bu var. Ama Ahmet Öner de yani iyi bir menajer. Yani dünya boksunda bir sözü var. Onu söyleyeyim. Yani iletişimleri çok güçlü. Bu yüzden de Ahmet Öner bence ne olursa olsun bence Türk boksu için bir yerde olması gereken isimlerden bir tanesi. Doğru veya yanlıştır kimilerine göre bilemem. Ama onun sayesinde birçok Türk boksörün ismi duyuldu. Sinan Şahmisa Mavni veya e, birçoğu. Ama şu bir gerçek. Ahmet Öner'le çalışan hiç kimse sonradan Ahmet Öner hakkında iyi bir şey söylemiyor. Yani bunun da nedenini bilmiyorum. Ne yaşıyorlar, ne oluyor, e, nasıl bir şeylerle karşılaşıyorlar bilmiyorum. Yakup da abi bence bir yıl sağlam hazırlansan kendini toparlarsın. Beterbiyev 37 yaşında ne adamları mahvetti. Çok geç değil, daha yaşın. Geç değil. Bu şey var bir tane, onu gözüme çok kestirdim. Meksikalı Gonzalez mi var? Gonzalez. Gonzalez'i istiyorum ben. Gonzalez'i. Ramirez'i, Gonzalez'i. Ondan sonra Yafai'yi, Auballi'yi. Hepsiyle maç yapmak istiyorum. Yani 1-1 olması gerekiyor. Onlar beni birer kez yendi. Bir kez de ben onları yenmem gerekiyor. Çünkü benim her zaman bir düşüncem var. Yani yenildiğim boksörü yenmek. Tek hedefim bu. Kime yenildim onu bir gün yenmem gerekiyor. Ben olacağım Fatih kardeşim Allah'ın izniyle. İnşallah Mustafa Okan. Abi Avni Ahmet Öner'le küstü. Bugünlerde yeniden barıştılar. Yeni maça hazırlanıyormuş Avni. Duyuracakmış yakında. İnşallah. Ömer Yılmaz Survivor'a katılsan kendini tanıtırsın. Aynen öyle. Survivor videolarım var. Ömer Yılmaz. Yani Survivor ile ilgili birçok video çektim. Survivor başvurularımı da yaptım. Ama bir türlü seçmelere gidemedik. Seçmelere gitsek gerçekten Survivor'a ne söyleyeyim, nasıl söyleyeyim, rekor düzeyde izleme gelir. Çünkü yani benim o şeyim, yapım oraya çok müsait. Yakup Dağdeviren. Mustafa inşallah kardeşim ama adımlarını atarken para kazanma oranını da ön planda tut. Çünkü ameliyat, sağlık problemleri ve her türlü para ihtiyacım var bu işte. Aynen öyle. Aynen öyle. Yakup Dağdeviren aynen öyle. Mustafa aynen öyle Yakup kardeşim. Nasılsın Erdal Reis? Abdülkadir Çiftçi. İyiyim reis sen nasılsın? Hoş geldin kardeşim. Dedim ya yani Türkiye'de artık benim kardeşler artıyor. Benim kardeşler bir şehirle sınırlıydı. Şimdi 81 ille sınırlı. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine yavaş yavaş gittikçe e, kardeşlerimiz artıyor. Gittikçe artacak, artacak, artacak. Artık hep gündemde olacağız. Türkiye boksunun zirvesinde, gündeminde Erdal İnanlı. Diyecekler ki bu Erdal İnanlı kim? Kim? İşte bu Erdal İnanlı işte 52 kiloda gelmiş geçmiş en iyi kaliteli boksördü. İyi de boksördü ama boksunu hüsrana uğrattılar. Ee, e,
Survivor'da senin sabrını sınarlar Adem Kılıççı gibi abi. Sınasınlar sabrımı. Sabrımı sınasınlar. Çok sabırlıdırım. Sabrımın sınırı da kaçtığında gazabım da çok fenadır. Hoş bulduk reis. Mustafa Akın. Abi Adem Kılıççı başarılı biri değil. Bence kötü boks yapıyor. Sen beğeniyor musun? Vallahi boksuyla ilgili çok fazla iyi boksördür, kötü boksördür. Ona bir şey diyemem. Ama şu bir gerçek. Zeki bir boksör. Zeki, akıllı bir boksör. E, Yani bu kadar söyleyeyim. Çok fazla da konuşmayayım. Çünkü çok fazla konuşunca hani şöyle bir şey diyor. Sen benim boksum hakkında işte hemen böyle demişsin, işte sen benim boksuma ne karışıyorsun? Boksum hakkında ne konuşuyorsun? İşte hemen başlarlar. Bizde böyle bir polemik var. Gerçi başlasalar da bir şey ifade etmez ama gerek yok yani. Herkesin boksu herkese, bu kadar konuşayım dedim ya. Yani herkesin boksu herkese. Yakup Dağdeviren. Çünkü şöyle, biri benim boksumla ilgili de yani olumsuz bir yorum yapsa doğal olarak ben de tepki göstertirim. Yapamazlar. Yapamayacağını biliyorum. Doğal olarak da bana da yani birinin boksunu eleştirdiğim zaman doğal olarak karşıya şöyle bir şey veriyorsun. İşte sen böyle böyle demişsin. İşte benim boksumu kötülemişsin. İşte şöyle böyle bir tartışma içerisine gireceğim. Polemiğe gireceğim. Polemiğe de gerek yok. Polemiğin sonucu hiç iyi yerlerde bitmiyor bende. O yüzden hiç gerek yok. En iyisi kısa konuşmak, net konuşmak. Onlara da prim vermemek yani. Çünkü bazı promotörler yatırım yaptıkları boksörlerin karşısına seni yem olarak çıkarıyorlar ve birkaç maç sonra ne para ne kariyer, sonuç hüsran. Daha sonra adın bir gün sonra unutulur. Yakup Dağdevren, çok güzel bir yorum yaptın. Boksu iyi biliyorsun. Boks hakkında bilgin var. Boş değilsin. Onu söyleyeyim sana. Sen bu bilgileri nereden biliyorsun bakalım? Abi senin Avni Yıldırım ile aran mı bozuldu? Yani aram bozulmadı da şöyle, ona bir mesaj attım. Mesajı gördü. Geri cevap vermedi. Yani doğal olarak da benim mesajımı okuyup da cevap vermiyorsa o adam bende bitmiştir yani. Ha belki bir işi vardır. Bilmiyorum, belki şeymiş. Onu gördü. Cevap vermediğini gördüm de onu arkadaşlıktan çıkardım. Yani yapı olarak şunu söyleyeyim. Hani siz bir sürü isimleri seversiniz ama benim kimseye eyvallahım olmaz. Gözümde hiçbir ismi büyümsemem. Hiçbir ismi küçümsemem. Her isim bende eşit derecede aynıdır. Yani kim olursa olsun insanoğlu eşittir. Büyüğünden küçüğüne yani. Ha beni de küçük gören birileri varsa onlara da bir mesajım var. Onları da ben de sinek olarak görüyorum. Bu kadar basit. Abi amatör maçların ilk maçları zor mudur? Ya ilk maçlar zor değildir. Heyecanlıdır. Heyecanlanırsın. Nefesin kesilir heyecandan. O yüzden çok iyi dövüşemeyebilirsin. Ama bir maç, iki maç, üç maç. Örnek vereyim. Bir Türkiye şampiyonası, iki Türkiye şampiyonası, üç. Dördüncüde zaten artık alışırsın. Rahat dövüşürsün. Evet, cevap vermiyor. Ben de bir soru sordum. Cevap vermedi. Arkadaşlar şimdi Fatih Hoca, Avni Yıldırım herkese cevap veremez. Doğrusunu söyleyeyim. Ona 1000 tane 2000 tane mesaj, ama şimdi doğal olarak bana vermemesi, doğal olarak ben normal birisi değilim. Onu da bir kez söyleyeyim. Yani benim bir duruşum var. Ne olursa olsun yok olacağımı da bilsem benim bir duruşum var. Yani hayata karşı bakış açım var. Duruşum var. Bunu herkes de iyi biliyor. O yüzden de ben kendimden hiç kimseye taviz vermem. Kimse de vermesin kendi duruşundan taviz. Abi sen çakal çukal adamları takma. Bunlar destek değil, köstektir. Yok kardeşim, ben hiç kimseyi taktığım falan yoktur. Yani taktım değil, köstek olanları zaten takmam. Yani neyse odur yani.
Abdülkadir Çiftçi. Avni'nin hesabını antrenmanlardayken ya da kamptayken başkası yönetiyor. Hatta maçlara yakın hikayeler falan atıyor. Olabilir bu Abdülkadir Çiftçi. Doğru olabilir bu. Aynen ona zaman olmaz yani. Boksörler dediğim gibi çok rahat olmaz. Ben bugün boks maçlarına başlasam, profa başlasam belki ben bile YouTube'da bu şekilde yayın açacak zamanım olmaz yani. Sabrım yoktur yani. Yakup Dağdemir. Abi herkesin eleştirilecek tonla tarafı var. Bir adam bir maçta yenildi diye direkt bu adam bitik diye yorum yapmak yanlış olur. O ringe çıkmayınca kimse ringin içindeki o ereksiyonu anlamaz. Aynen öyle doğru. Yani bir maçta bence de bir boksör değerlendirilemez yani. Bir maçta kaybeder, bir maç kazanır. Yani boksta bu var. Mustafa Okan Abdülkadir kardeşim Erdal abiyi önceden seviyormuş. Fotolarını filan beğeniyor, takip ediyormuş. Şimdi çıkmış beğenileri geri çekmiş. Şimdi arkadaşlar beğenileri geri çekebilir. Yani o beni beğensen olur, beğenmesen olur. Örnek vereyim. Yani beğenileri geri çeksen olur. Yani hiçbir şey olmaz yani. Bende hiçbir şey eksilmez. Yani onda hiçbir şey olmaz yani. Kimseye bir şey olmaz. Benim gözümde işte değeri varsa birinin değeri düşer. Bu kadar olur. Ama ben yine de ona az çok destek verdim. Az çok konuştum. Yani beğenileri çekip çekmediğini de ona bilmiyorum. Ben o çok fazla dikkat etmem. Yani kim sen diyorsun şimdi buradan duyuyor Mustafa Okan. Yani ben hiç onlardan hiç haberim yok yani emin ol buna. Dikkat etmem ben öyle şeylere. Yakup da onun için bir boksörü eleştirmeyi biz değil, spikerler değil başka bir boksörün yorumlaması en iyisi olur. Avni Yıldırım'ın yumruğu yavaş ve çenesi zayıf ama bu fark ediliyor direkt. Bilmiyorum artık. Ha, Yakup Dağder, Mustafa kardeşim biz 70 bin kişilik stada maç izlemeye gitmedik. Adam orada maça çıktı. Onun için adam ne yaşadı bilemeyiz. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Milli takımın maçı nasıldı abi? Milli takımın maçı yani milli takımın kan değişikliğine ihtiyacı var. Kanka adam prof. Onların özel psikologları, fizyologları var. Menajerleri var. Ben Hamdi'nin tek bir maç hakkında yorum yapmadım. Bütün maçlar hakkında yorum yaptım. Şimdi şöyle bir şey var. Yani boksörlerde şöyle bir şey vardır. Yani kendinden başka dünya bazen tanımazlar. E, yani ben tekim der. İşte benden iyisi yok, benden güçlüsü yok, benden özeli yok. Hep ben der. Ama bakarsın bir maçta en dipte bulursun kendini. Bir maçta zirvede bulursun. Bir maçta pohpohlanırken bir maçta yuhlanırsın. O yüzden boks yapan herkes yani yaptığı maçlarda %100'ünü vermek zorundadır. Özellikle de seyircilere bunu vermediğin zaman bitiyor. Sen de bitiyorsun. İsmin de bitiyor. Boksun da bitiyor. Ülkene de rezil olursun. Dünyaya da rezil olursun. Şu an baktığımız zaman rezillik demeyelim de buna yani ismin hakkında hiç iyi konuşmazlar. O yüzden seçtiğim maçlar da önemli bir yerde. Avni Devin Haney gibi dövüşse alabilme ihtimali var kendini iyi korursa. Arkadaşlar yani o boksu yapamaz. Yani Devin Haney boksu
biraz daha esnek olması gerekiyor. Yani Devin Haney veya Floyd o boks yapamaz. O kadar esnek değil. Onu bir kez anlayalım da. Şimdi arkadaşlar yani şu bir gerçek. Ya David Benavidez Canelo'yu yatıramaz. Zor maç olur ama yatıramaz. Ben sana söyleyeyim. Mustafa Okan. Şimdi şöyle. Yani kendini öyle yukarıda gören birçok insan bilmez ki yani bir dişi ağrısa sabaha kadar yatamaz. Oturamaz ve duramaz. Dünya ile ilişkiyi keser. Veya örnek vereyim bir tane sinek başına bela olsa yani etrafından ayrılmasa psikolojisi bozulur. Yani veya kapıdan çıktığında bir karga ona musallat olmuşsa peşini bırakmasa evden dışarı dahi çıkamaz. Yani aslında baktığımız zaman insanoğlu aciz. Yani o kadar çok fazla yukarıdan da bakmaya gerek yok. Yukarıdan baktıkların bir gün sana tepeden bakar. Dikkat et. Güzel kardeşlerim dikkat edin. Dostum Canelo boksun resmi olarak zirvesinde Erdal abinin tabiriyle Kübalı bir boksörün karşısına çıksa adam bunu kendi gibi oynar örneklere Canelo ne yapacağını şaşırdı. Aynen öyle yani Kübalı Lara çok iyi bir isim Küba boksunda. Dünya şampiyonu. Lara da onun çok güçlü vurduğunu biliyor. Güçlü bir boksör Canelo. Yani o da ne yapacağını şaşırdı. Yani iyi maç attı. Maç aldı mı aldı ama doğal olarak hakemlerin tercihi Canelo'dan yanaydı. Puan olarak biz her zaman Eristan'da Lara'yı üstün gördük. Ama hakemlerin kararına da saygımız sonsuz. Abi Avni için David'le maç yapacak diyorlar. Avni için daha kötü olur. Ya yapsın bakalım. Görelim. Bence ben onun yerinde olsam samimi söylüyorum boksa devam eder miyim? Etmezdim. Emekli ayrılabilir. Ama boksörlerde şöyle bir şey var. Yani kendini kanıtlamak amacıyla tekrardan dövüşecektir. Bakalım ne yapacak. Maç yapsın. Biz de maçları anlatıyoruz zaten. Bizim e, yabancılar anlatacaktık. Avni'yi anlatırız. Onu konuşuruz. Onunla ilgili konuşuruz. Daha iyi yani. Bana boks hakkında konuşayım. Fark etmiyor. Avni, Hüseyin, Ahmet, Mehmet. Benim gözümde herkes eşit olduğu için herkese aynı değer var bende. Yani farklı bir değer yok. Ama ülkemizden bir boksör olduğu için yani gönül isterdi ki o maçlarda kazansın ama kaybetti. Abi Avni için David maçı yapacak diyorlar. Avni için daha kötü olur. Ya David'in yumruğu bence Canelo'dan güçlü. Canelo'nun karnında 7 tane e, Canelo'nun karnında 7 tane enjeksiyon noktası var. Dopingle öyle sarsılmıyor herif. Aynen öyle. Çok güçlü duruyor ringde. Mustafa abi Avni'yi eğitecek kişi çok az ağırlığı olan kişiler olmalı bence. Onlar da kabul ederler mi acaba? Bilmiyorum. Yani Mustafa Okan. Ne olur bilmiyorum. Bilmiyorum. Yakup da de. Dopingin de kalite değeri var. Canelo 1 milyon dolarlık doping kullanır. Avni 100 dolarlık daha arka tarafta neler yaşanıyor bilmiyoruz. Yani ona net bir şey söylemeyelim. Çünkü Yakup Dağ deviren Canelo doping kullanıyor bence. Bilemiyoruz, görmedik. Türkiye'de prof kulübü açılmalı abi değil mi?
iyi proflar çıkar Türkiye'den. Yani Türkiye'de kolay kolay prof açmazlar. Türkiye için amatör boks çok daha önemli. Amatör boksun gelişmesini istiyorlar. Fatih Hocam kardeşim, Türkiye'de prof kulübü var. İyi ve emekçi antrenörler katılmak istemiyor bu teşkilata. Yani arkadaşlar, son yorumları alalım. Canlı yayını kapatacağım. Ee, Yani doğal olarak biraz da yoruldum, yani gözlerim yoruldu. Abi Discord grubu açalım. Discord grubu ne güzel kardeşim Mustafa Okan? Discord yani nedir bu yani? Hatta 80, yani olabilir. Ee, Hatta 80'lerde Kızgın Boğa filmi vardı. Orada birçok şey anlatmak istedi adamlar ama at gözlüklerini çıkaranlar çok şey aldı. Aynen öyle. İyi geceler. Sohbet yeri, chat yeri. Ha, anladım. Arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Benden bir isteğiniz, bir arzunuz varsa söyleyin. Şimdilik bu kadar sohbet yeter herhalde. Abi boks videoları bekliyoruz. Ne zaman atarsın? Bakalım. Kısa zamanda yine atarım yani. İyi geceler abi, Allah'a emanet. Abi Allah'a emanet. Arkadaşlar siz de. Abi bence sen programlar hazırlamalısın. Hazırlayacağım ama dediğim gibi ben hazırlayacak değilim. Kendim göstereceğim. Antrenmanlarda yani hepsini kendim göstereceğim. Programları nasıl yapacağız? Onu konuşuruz. Bir zaman gelsin. Çekimler biraz daha prof. Daha bu işi sistemli yapalım. Daha iyi olacak. Biz sana öğrenci halimizde destek oluruz. 5-10 TL. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Katıl butonundaki yerinizi yavaş yavaş alın. Yani oradaki yerinizi belirleyin. Neredesiniz orada? Hangi isimdesiniz? Arkadaşlar orada yok, öğrenciyseniz yani gerek yok. Öğrenci olmayanlar orada yerini alır. Neyse arkadaşlar. Para pul dünyada kalacak. Yani dediğim gibi yani bunlar önemli değil. Önemli olan iyi şeyler yapmak hayatta. Biz de iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı oluyoruz. Yani katıl butonuna katılmak da, yani orada bir dediğim gibi yani bir kişi var herhalde. 3 aydır 4 aydır devam ediyor. Yani oraya da yavaş yavaş katılın. Yeriniz belli olsun. Yani hani nasıl söyleyeyim, favori olanlar belli olsun, yani sürekli takip edenler, sürekli kanalda olanlar belli olsun ki diğer arkadaşlar da yavaş yavaş oradakilerin sayısı artsın işin açıkçası. Çünkü onların isminin yanında farklı bir amblem gözüküyor. O da onların ayrıcalığını gösteriyor. Ayrıcalığı olsun yani favori olanların. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Yine görüşürüz. Yarın inşallah görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.